Efendim merhabalar. Onunla o kadar uzun zamandır tanışıyoruz ama hiç yayın yapamamıştık. Niye böyle oldu anlamıyorum. Yeni kitabıyla beraber bu yayını artık yapalım dedik. Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu. Kaan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatta ben seninle takipleşmeye, böyle birbirimizi bilmeye başladığımız zaman ben yardımcı doçenttim. Profesör oldu. Sonra profesör oldu. O kadar yıl geçti. Profesörlüğünüz de hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Yakıştı size profesörlük. Çok teşekkür ederim. Mükemmel bir kitap. Elimde tutuyorum. Niye biliyor musunuz? Bakın iyice. Longevity ile her yaşta kalıcı gençlik, yaşlanmaya meydan oku. Hay kitaptan çıkan mükemmel bir kitap. Bazı kitaplar biliyorsunuz hep aynı şeyi söylüyorum ama okunup kenara konulacak kitaplar değildir. Yanınızda, yörenizde, başucunuzda olsun. Dara düştüğünüzde açıyorsunuz. Uygun reçeteyi buluyorsunuz. Doğru söyledim mi? Kesinlikle doğru söyledin. Aynen bu yüzden aslında yazılmış bir kitap. Hiç alışılageldik bir şekilde de yazmadım. Hatta Evet. editörler de dediler ki şaşırdılar. Benden bir kitap bekliyorlar. Şimdi ben onlara böyle bir kitap verince hocam inanılmaz okuması rahat. Nasıl bir Çok güzel. nasıl bir şey yaptın bunu dediler. Hiç kafa karıştırmadan yapmanız gerekenleri tek tek madde madde açıklıyor. Hadi başlayalım. Çok öz, evet. Longevity evet son günlerin en popüler konularından biri. Ama öğrendikçe esasında ne kadar önemli bir şey olduğunu anlıyoruz. En büyük yalanların, kitapta en büyük yalanlar var. Var. Başında acaba yaşlanma mı geliyor? Aslında evet. Neden? Çünkü bize söylenen şey hep şuydu Ferda. Yaşlanmak doğal bir süreçtir. Evet. Yaşlanmak insanın bir şekilde kaderidir. Ve yani bu kaderi hepimiz yaşayacağız. Evet doğru. Bugüne kadar Ölüm doğru. var, mutabıkız. Var, mutabıkız. Bu var, mutabıkız. Ve lakin son dönemde şunu görmeye başladık. Yaşlanmayla birlikte vücutta oluşan çeşitli mekanizmalar, çalışan mekanizmalar, yaşlanmanın getirdiği bir takım mekanizmalar var. Ve bunlara müdahale edildiği zaman yaşlanmanın yavaşladığını, hatta geri döndüğünü gördük. Moleküler biyoloji biliminden bahsediyorum. Şu anda hani şeyden bahsetmiyorum sana. Böyle science fiction değil yani. Kendisi genetikçi efendim. Evet. Oradan konuşuyor. Evet, oradan konuşuyorum. Ve bu alanın en önemli üstadlarından biri David Sinclair bir çalışma yaptılar. Bunlar bir fareyi, bazı genler var, SIRT genleri, işte longevity geni diyoruz bunlara, yaşlılık genleri. Bu genleri aktive ettiler. Aynı yaştaki fare 5 kat hızlı yaşlandı. Ve aynı geni tekrar eskisine çevirdiler, eski haline döndürdüler ve tekrar fare gençleşti, tüyleri falan siyahlaştı. Düşün. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi aynı çalışmayı nerede yapıyorlar biliyor musun? İnsan gözünde yapıyorlar. Klinik çalışma başladı. Biz mesela doğru adımları atsak saçlarımızdaki beyazlamayı bile geri döndürebilir miyiz? Doğru adımları atarsak evet. Ama bir kademe daha elimizi yükseltmek gerekiyor. Nedir biliyor musun? Moleküler biyolojinin gelişmesiyle genetik bazı şeyler de başlayacak artık. Bir takım böyle müdahaleler yapacağız. Çünkü epigenetik dediğimiz şey aslında çevresel faktör diyorsun ya. Bunlar genetiğinde bir şeyler biriktiriyor. Ne biriktiriyor? Genlerinin üzerinde belli metil grubu denilen kimyasal değişiklikler yapıyor. Bu kimyasal değişiklikler de yaşla birlikte birikiyor. O birikim artınca genlerin çalışması bozuluyor. Bazı genler daha aktif çalışırken bazıları artık çalışamıyor. Mesela gençlikte çalışan genler çalışamıyor. İşte melanositlerin melanin üretmesi. Yani saçlarının beyazlaması, kök hücrelerinin fonksiyonlarını yavaş yavaş kaybetmesi. Onların da yaşlanması. Ve diğer hücrelerinin de tabii ki aynı şekilde yaşlanması. İşte bunları da dönüştürebildiğimiz zaman o zaman bir bakıyorsun ki yaşlanmada geri dönmeye başlıyor. Yani burada aslında şey konuşmuyoruz. Hani şimdi longevity diyoruz. Ya işte longevity ya bu işte sağlıklı yaşam falan. Bunun iki kısmı Daha var. ötesi aslında. Daha ötesi doğru. bir şey bu. Doğru. Şu anda bilimsel olarak biz yaşlanmayı geri çevirmeye de çalışıyoruz. Aynı şekilde. Sağlıklı yaşamı anlatıyoruz doğru ama şimdi dikkat edersen bütün her yerde ne anlatılıyor? İşte beslenme, egzersiz, bildiğimiz şeyler. Longevity daha derin bir şey. Yaşlanma da kocaman yalan mı? Evet, şu noktada gördüğümüz kadarıyla yaşlanmak zorunda değiliz. Ya bizim yaşlılık tanımımız şu. İşte 2 büklüm olmuş, kas iskelet sistemini kaybetmiş, Evet. çeşitli çoklu hastalıklardan müzdarip kadın ve erkekler geliyor bastona tutunarak yürüyen.
Bu artık bitti mi? Bitiyor mu? Bitiyor. İşte bu artık bitiyor. Çünkü dediğim gibi şimdi sağlıklı yaşamla belli bir şekilde ne yapabiliyoruz? Yaşlanmayı yavaşlatabiliyoruz. Bizim derdimiz ne biliyor musun? Bilimsel olarak şu an çalıştığımız şey o. Yaşlılığı geri çevirmek. Eski fonksiyonlarını hücrelerin, dokuların kazandırmak. Çünkü yaşlanma hücrede başlıyor. Hücrenin genetiğinde, DNA'sında başlıyor. O DNA'da oluşan değişiklikleri geri döndürebilirsek ki geri döndürmenin yolunu da biliyoruz. O zaman yaşlanmayı geri döndürebileceğimizi hipoteze ediyoruz. Hipotezimiz bu. Neyi yanlış yapan, tüm bunlara, bu gelişmelere ve bildiklerimizi öğrendiklerimize rağmen neyi yanlış yapan çöker ve yaşlanır? Neyi yanlış yapan? Şunu bugün yazdım, çok da güzel. En başında şeker var. Bak Canan Hoca yıllarca bunu bize söyledi. Biz de anlamadık. Dalga geçenler oldu falan biliyorsun. Tabii. Ama şunu gördük ki bak insan şeyine bak, bir gelişimine bak. 10 bin yıl önceki ilkel insan açlık için evrimleşmiş, tamam mı? Açlığa dayanıklı olsun diye mekanizmaları gelişmiş. Glukagon var, adrenalin var, kortizol var. Bunların hepsi ne yapıyor biliyor musun? Kan şekerini 70'in üstünde tutup beynini çalıştırıyor. Senin bayılmanı ve ölmeni engelliyor. Neden bu kadar hormon var? Bir sürü hormon var kan şekerini yükselten. Neden? Çünkü insan açlığa alışkın ve açlıkla mücadele etmesi gereken bir canlı. Tamam. Modern insan nasıl? Sürekli tıkınan. Sürekli buzdolabını açar, şekerin içinde affedersin yüzen bir modern insan var. Peki vücutta kaç tane şekeri düşüren hormon var biliyor musun? 1. İnsülin. Neden? Çünkü insanın öyle bir derdi yok ki. İnsanın şeker gibi bir derdi yok. Ama bizim modern çağda şeker gibi bir derdimiz var. En büyük yalanlardan bir tanesi de bu. Şekere ihtiyacımız olduğu. Bu kadar şekere ihtiyacımız yok. Kan şekerimizi zaten basit değil, kompleks karbonhidratlardan da karşılayabiliyoruz işte. Nohuttan, fasulyeden, mercimekten, bitkilerden. Yani bizim yediklerimizin içerisinde hiç şeker yokmuş gibi bize rafine şeker dayatması yapılıyor. Kesinlikle. Doğru mu? Aynen böyle oluyor. Sanki biz şeker hiç tüketmiyoruz. Bir hücrenin bir kompozisyonu vardır. Belirli bir miktarı karbonhidrattır, belirli bir miktarı yağdır, belirli bir miktarı proteindir, belirli bir miktarı da nükleik asitlerdir. DNA'sıdır yani RNA'sıdır. Ama bu her hücrenin içinde karbonhidrat da vardır. %30'dur, %40'tır. Neyse hücreye göre değişir. Ama senin yediğin bitkinin içinde zaten karbonhidrat var. O zaten şekere dönüşecek. Seni zaten doyuracak. O kadar şekere de zaten ihtiyacın yok. O zaman modern zamanlarda insana atılmış en büyük kazık rafine şekerdir diyebiliyor muyuz? Hem de nasıl bir kazık. Hem de nasıl bir kazık. Bugün metabolik hastalıkların bak hastalık şu an tanımı ne yaparsan altında yatan en büyük faktörlerden bir tanesi bu rafine basit şekerlere doyurulmamız. Bunun içinde yüzüyor olmamız. Kitapta diyor ki gizli yaşlandırıcıdır diyor. Ne insülin direnci. Evet. Bakmalıyız. Aynen öyle. Şimdi insülin direncini ne yaratıyor peki? Yine fazla şeker. Şimdi sen sürekli şeker kullanıyorsun. Vücudunda ne oluyor? Sürekli pikler oluyor. Şeker piki. Şeker yükseliyor. Şeker yükseliyor, şeker düşüyor. Şeker yükseliyor. Düşüren ne dedim? İnsülin. Bunu kim salgılayacak? Pankreas salgılayacak. Sürekli insülin pikler yapıp indikçe ne olacak? Artık hücreler buna karşı şeyini kaybetmeye başlıyor. Sensitivitesini. Artık duyarlılığını yitiriyor. İnsülin duyarlılığı kaybolunca yavaş yavaş insülin direnci başlıyor. Glukoz duyarlılığı kayboluyor önce. Ve glukoz artık kanda yüksek seviyelerde dolaşmaya başlıyor. O da ne yapıyor biliyor musun? Enflamasyon, oksidatif stres. Bütün dokularını harap etmeye başlıyor o şeker. Ondan sonra sen de diyorsun ki ya ben işte yaşlanıyorum, kırışıklıklarım arttı, beyazım arttı, efendim işte midem rahatsızlandı, kaslarım ağrıyor, fibromiyalji oldum bu oldu. En büyük problem inflamasyon. Bu problemin en büyük nedeni de işte şekerin sürekli kanında yüksek kalması ve sonra da zaten insülin direnci ve zaten... Nasıl önüne geçeceğim? İnsülin direncini yok etmek için ne yapmam doğru adımdır? Proteinden zengin besleneceksin. Protein ve sağlıklı yağlardan zengin besleneceksin. Çok basit karbonhidratları, basit şekerleri, rafine şekerleri hayatından sıfırlayacaksın. Bak azaltmıyorsun. Sıfırlıyorsun. Onun yerine ne yiyeceksin? Onun yerine bitkileri yiyeceksin. Kompleks karbonhidratlar alabilmek için işte yulafıydı en fazla.
mesela. En fazla yulaf yiyebilirsin gibi düşün. Ki Canan Hoca ona bile hayır der. Yulafı atlar yer Hayır, diyor ya. Canan ona Hoca. bile. Hadi ona ben, çünkü insanlar diyor ya hocam peki hiç mi bir şey? Yani ya birazcık yulaf ye. O da biraz lifi yüksek, şekeri Diye. çok yüksek. Ya olmasa da olur ama çok Tabii, yiyeceksen tabii. de bunu ye bari. Olmasa da olur. Ben yemiyorum açıkçası. Benim yediğim şey ne? Bitkiler, yani kompleks karbonhidratlar. Neler bunlar işte? Dediğim gibi fasulye yiyorum, mercimek yiyorum, baklagiller yiyorum, bezelye yiyorum. Yani bu tarz sebzeler yiyorum. Ve bol bol protein. Sabah kalkacaksın protein, yağ. Öğlen yine protein, yağ. Çok az miktarda yine karbonhidrat. Ve akşamda bir sebze yemeği. Orada da karbonhidratını alacaksın. İnsanın başka bir şeye ihtiyacı Onu da yok. erken yiyeceksin. Tabii onu da Mümkün 7'de, mertebe. 7'de bitireceksin. Neden? Çünkü 7'den sonra da melatonin artık Hı hı. salgılanacak. Kortizol düşecek. Dolayısıyla insülin duyarlılığın azalacak. Azalacak. İnsülin duyarlılığı azalır. Şekeri kesmek için 7 adım diyor. Hemen kitaptan bazı trikleri de verelim yahu. Kahvaltıdan çıkar, içeceklerden çıkar. Sağlıklı barları çöpe at. Meyve suyunu unut. Tatlandırıcıyı azalt. Protein artı yağla ye. Açken alışveriş yapma. Bu kadar basittir. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Biz o kadar büyütüyoruz ki her şeyi. Hani hatta şunu söylüyorum ben bazen. Diyor ki bak, masa başı çalışanlar saatlerce bilgisayarın başında. Kan Evet. böyle dönmüyor, devir daim etmiyor. Diyorum ki ya spor yapın. Diyor ki benim vaktim yok, hep masa başındayım. Ya birader kalkarsın. Heh. Şu Kalkıp hareket- ya kalk, şu gösterebilirsiniz hareketi ya. yap ya. Hocam gösteriyor Kalk. arkadaşlar, Bak çekin. şimdi Heh. bak, kalk şu hareketi yap ya. Şu. 10 tane şunu yap. Bir saniye ya. 10 tane. Arkadaşlar ben de kalkıyorum, Hadi. hocayla yapacağım. Hadi, on Hadi tane. yapalım beraber. Bak, inanılmaz basit bir şey mesela. Masa başında çalışıyorsun. Yani 45 Hı hı. dakikada bir ayağa kalk. Evet. Şu hareketi yap. Bir, Squat gibi kalk. mi böyle? Squat yapıyorsun. Heh. Squat yapıyorsun. 2. 2. Kaç kere? 10 kere. 3. Ay süper, şahane. Ve nasıl Bak, rahatlatıyor? 4. Hadi 5 yapalım, oturalım. 5. Tamam. Süper. Bu kadar. Kadar basit. Bu kadar basit. Ve bana diyorlar ki hocam vaktimiz yok, cime gidelim. Ya ne gerek var, cime gitme kardeşim ya, kalk şu hareketi yap ya. Bu longevity hareketi mesela. Ay işte. Ha, bir hareket daha var. Hadi gösterin. Bak, bir de şunu yap. Şu hareket. Ya onu çok duyuyorum. Şöyle hareket. ayaklarımızın ucunda Ayakların yükseliyoruz. ucunda yükseliyoruz. Böyle. Arkadaki baldır kasları, Onların böyle bir kasıldığını evet, hissediyoruz. kasıldığını hissediyoruz. Süper. Vücudumuzu da ne yapıyoruz? Böyle iyice esnetiyoruz. Oh harika. Bu kadar. Peki bu neye yarıyor hocam? Bu baldır kaslarını çalıştırıyor ve üst ekstremiteleri de çalıştırıp hem kan dolaşımını arttırıyor, lenfatik dolaşımını arttırıyor. Gün içinde 50 Bu kere kadar. yapılabilecek Kalbini de şeyler. güçlendiren bir şey. Çünkü bacaklardan geri dönmesi için kalbe kanın ne gerek? Kasların kasılması lazım. O kasların gücünü arttırıp kalbi de rahatlatıyor. Mükemmel. O zaman hadi bir kere daha pratiğe dökelim mi? Genç kalmak isteyen insanın ilk bilmesi gereken 5 şey, 5 gerçek. Şeker eşittir yaşlandırır. Uykusuzluk eşittir hücresel yıkımdır. Göbek eşittir metabolik alarmdır. Hareketsizlik eşittir erken çöküştür. Stres eşittir hormon sabotajıdır. Bunları düzeltsek zaten Bunları düzelttiğin zaman zaten yaşlanmanı yavaşlatıyorsun. Sadece şekeri kestiğin zaman yaşlanman zaten yavaşlıyor. Bak, insanlara dikkat et. Çok fazla insan ben takip ediyorum. Özellikle iyi beslenen, iyi uyuyan, egzersiz yapan. Bana kimse şunu söyleyemez. Bu üçünü yapan herhangi bir insana bakın, yaşını göstermez o insan. 2 kere 2 4'tür. Bu kadar. Bir bakın o insanlara ne yapıyorlar. Örnek alalım ya, kim ne yapıyorsa. Hocam şimdi bizim bütün hanım sohbetlerinde, arkadaş buluşmalarında hep geçen bir konumuz var. Tek bir şey konuşuyoruz, biliyor musunuz? Bağırsak sağlığımız. Evet. Ve herkesin bağırsağı bozuk. Ne yapıyoruz biz? Nerede hata yapıyoruz? Ya işte yine şeker şeker diyor. Hoca da şekere taktı diyecekler. Birincisi işte yine bu basit karbonhidratlar. Sürekli Tamam. bunlarla beslendiğimiz zaman bağırsaklarımızdaki maalesef iyi bakteriler, yani probiyotik bakteriler kaybedilmeye, patojen
olanlar, yani kötü huylu, Hı hı. o işte gaz yapan, bağırsakları ağrıtan, şişkinlik oluşturan bakterileri de besleyerek, daha da arttırarak ortama egemen olmalarını sağlıyoruz. Yani bağırsak dengemizi bozuyoruz. Lif tüketmiyoruz. Mesela meyve. Haftada bir, iki mesela bir meyve yemiyoruz. Doğru düzgün sebzeyle beslenmiyoruz. Lif yok hayatımızda. Dolayısıyla bağırsak prebiyotik dediğimiz şey liflerde. Hı hı. Bağırsaktaki bakteriler onlarla beslenecekler. İyi huylu bakteriler. Onun dışında kullandığımız işte maalesef tarım ilaçları, pestisitler, onlar bünyemizde maruz kaldığımız toksinler yine bu bakterileri zarar veriyor. Hücrelerimize zarar veriyor. Ve bu kötü bakteriler arttıkça işte bağırsaklardaki maalesef hücreler de zarar görüyor. Ondan sonra geçirgen bağırsak, disbiyozlar başlıyor, SIBO'lar başlıyor. Bağırsaktaki patojenler artıyor. Ondan sonra işte bağırsak sağlığı kaybediliyor. En kötüsü ne biliyor musun? Bağırsak %70 immün sistemin var ya, bağışıklık sistemin. %70'i bağırsakların çevresinde. Neden? Çünkü orası kalenin duvarları. Sen ne yersen immün sistemin bundan etkileniyor. Ve ne oluyor? Alerjiler ortaya çıkıyor. Çünkü geçirgen olunca o yemeğin içindeki toksinler, her şey dışarı çıkıyor. İmmün sistem, kana karışıyor. Tabii kana karışıyor. Bağışıklık sistemini uyarmaya başlıyor. Sonra alerjiler, efendim işte deri döküntüleri, her şeyi yaşamaya başlıyoruz. Yani bağırsaklar var ya, bildiğimizden çok 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 daha hayatımızı, sağlığımızı etkiliyor. Geç öğrendik bunları, öğrendik de geç öğrendik. Depresyonla bağırsak bozukluğu arasında gerçekten ilinti var mı? Hem de nasıl ilinti var. Yani bak şöyle düşün. Bağırsaklar aynı şekilde, şimdi iki tane sinir sistemi var. Evet. Bir tanesi periferik, bir tanesi santral. Yani beyin ve vücut bağırsakların çalışmasını sağlayan. Şimdi bağırsaklardaki o bakteriler bir takım iyi moleküller üretiyorlar. O iyi moleküller sinir sistemini direkt etkiliyor. Yani senin o moleküllerden eksik kalman, bağırsaktaki o bakterinin yapması, o lifleri tüketecek, o liften bir şey üretecek. Onu vücudunun alması, o beynindeki hücrelere kadar gitmesi o metabolitlerin, senin depresyona girmemeni, yani serotonerjik sistemini çalıştırıyor. Ve ayrıca bağırsaklarda, yani serotonin bağırsaklarda %90 vücudun serotonini bağırsaklarda üretiliyor, ama şu zannedilmesin, o direkt beyne gitmiyor. Ne oluyor? Vücuttaki diğer serotonerjik yolakları, ona uygun yerleri destekliyor. Onu da kaybediyorsun. Dolayısıyla yani beyninde bağırsakların bu ikisi, o iki yol var yani, beyin bağırsak. İşte o inanılmaz artık bildiğimiz bir şey. Bağırsağı kötü olanın psikolojisi de bozuluyor. Ve sistem çöküyor. Aslında bizim gerçek biyolojik yaşımız bağırsak yaşımızla mı ilintili? Kesinlikle. Kitapta öyle diyor çünkü. Aynen öyle. Bağırsakların kardiyovasküler yaşın, bu iki yaş var ya, bu senin gerçek yaşının, yani biyolojik yaşının göstergesi. Ne kadar sağlıklı bağırsaklar var. 117 yaşında bir kadın var. Bunu Nature'da çok iyi bir dergi, biliyorsun. Yayın yaptılar. 117 yaşında ne farklılığı var bu kadının diye. Kadında en çok dikkat çeken şey ne biliyor musun? Bağırsaklarındaki probiyotik bakteriler, bağırsak sağlığı gençlerdeki gibi. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Bunu nasıl sağlıyor? Nasıl Bizden sağlıyor? farklı olarak. Diyetle sağlıyor. Diyetle sağlıyor. Bizim gibi her şeyi yemiyor. Her şeyi yemiyor. Bizim gibi sürekli şekerle beslenmiyor. O kadar düzgün bir beslenmesi var ki. Yani Akdeniz diyeti uygulayan bir insan. Yani öyle alışmış. 117 yaşında zaten. Onun zamanında böyle kırık öyle efendim çikolatası, bisküvisi, atıştırması, protein barı bilmem nesi yok. Saçma sapan light ürünler de yok. Görse bile onun yenecek bir şey olduğunu şey yapıyor. Hani filmlerde vardır ya, böyle yerli çocuğa götürürler, çikolata verirler. Çocuk böyle alır ağzına, böyle bir hareket yapar. Gerçekten böyle. Doğru. Yani bünyenin almaması gereken yiyecekler bunlar. Bizim bulamamamız gereken şeyler bunlar. Doğru, ama yiyoruz. Evet. 100 yaşını geçenlerin ortak bir özelliği varsa neler olabilir bunlar? Bağırsak sağlıkları, bağırsaklarında longevity bakterisi, yani uzun yaşam bakterileri dediğimiz bazı bakteriler var. Bunlar probiyotikler, özel probiyotikler. O bakterileri taşıyorlar, bir. İki,
bazı genlerinde uzun yaşam geni bunlar. Hı hı. Sirt genleri gibi mesela birçok gen var tanımlanmış longevity geni. Bu genlerinde uzun yaşama dair yani sindirim sistemini, kardiyovasküler sistemini, sinir sistemini destekleyen bazı değişiklikler, varyasyonlar, mutasyonlar taşıyorlar. Bu da özel. Bunlar tabii genetik tarafı. Ve daha önemlisi çevresel faktörler çok düzgün. İşte stres yanıtları çok düzgün. Strese dirençleri var. İki, sosyal çevreleri çok düzgün. Sosyal olarak aktifler. Hedefleri var. Japonlar gibi ikigai dedikleri hedefe yönelik yaşıyorlar. Beslenmeleri düzgün. Egzersiz yapıyorlar. Her yere yürüyerek gidiyorlar. Bizim gibi arabayla gitmiyorlar her yere. Tabii ki başka birçok faktör var ama en önemlileri bunlar. 100 yaşını geçenlerin ortak özel yaşamak isteyen bir baksın kitaba bence. Evet. Tabii canım orada hepsi yazıyor zaten. Meslek hayatınıza ilk başladığınızda öğrendiğiniz, bildiğiniz durumlarla şimdi bu kadar zaman geçip profesör olan Kaan Yılancıoğlu ya ne anlatmışlar bize oysa ki gerçek neymiş dediği ne var? Evet yani gerçekten yani bize yanlış anlatmışlar demek istemiyorum ama eksik anlatmışlar. Çok eksik anlatılmış. Yani o kadar eksik anlatılmış ki biz bir kere hastalanmadan hareket etmeye başlamamayı öğrenmişiz. Yani bizim için hastane değil mi? Herkes için öyle. Hastane mucize gibi bir şey zannediyor insanlar. Yani hastaneye gidince hastalıklar iyileşiyor zannediyor. Bakın yani o kadar enteresan bir şey ki hastalandıktan sonra maalesef yapılacaklar çok az. Sadece acınız dindirilebiliyor, ağrınız kesilebiliyor. Yani onu palyatif dedikleri işte bu. Yani şeye yönelik. Yani siz hastalanmamaya bakın. Evet. Asıl bu öğretilmeliydi bize. Hastalanmamaya bakın. Yani kanser olduktan sonra iş kolay değil. İşte bağırsaklar bozulduktan sonra geri dönüş kolay değil. Ne bileyim sinir sistemi, işte beyin sisi, Alzheimer bunları yakalandıktan sonra çok kolay değil iş. Diyabet olduktan sonra dönen sayısı %5, %10. Yani dönebilen ilaçsız veyahut da ilaçlı %5, %10 ya. Dönemiyorsun yani öyle her şey. Ya bir şey bozduğun zaman biyolojik sistemler öyle şey gibi değil yani. Hani araba tamir eder gibi işte parçayı değiştir. Belki gelecekte olur ama bugün öyle değil. Dolayısıyla bize öğretilenler eksikti. Yani hastaneye muhtaç kalmadan hastaneye gidin doktor her şeyi çözer. Hayır yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ya zaten şimdi hani derler ya kedi ilacı olsa başına sürer. O zaman onlar ölmezdi zaten. Var mı bir tanıdığın var mı? Yok. Ölmeyen doktor, hastalanmayan doktor tanıyor musun? Niye yok? O zaman madem bu şey. Kimsenin elinde sihirli değnek yok yoktu öyle ondan. Şey. Yok. Ama senin elinde var. Var. Her insan kendi en iyi bir sistemini, sağlığını en iyi bilen herkes kendisinin en iyi doktorudur. Yani hastalanmamaya çalışacaksın. Vücut konuşuyor bizimle. Kesinlikle. Mesela sabah uyandığınızda bir böyle dinler misiniz kendinizi? Neyiniz var, neyiniz Kesinlikle. yok? Gün içinde dinlerim ben. Bütün gün dinlerim. Ne sizin için alarmdır? Benim için alarm en önemlisi bir anda gelen uyku çökmeleri, bir anda gelen anksiyete atakları, bir anda gelen ağrılar, başımda işte vücudumda bir anda gelen daha önce hiç hissetmediğim ağrılar, ne bileyim nabzımın yükselmesi durup dururken yemekten sonra olabilir veyahut da bir şekilde. Mutlaka bunlar bir alarmdır. Vücudunuz her şeyin alarmını size verecek şekilde dizayn edilmiş bir şey. Yani vücudun o kadar akıllı bir şey ki insan müdahalesine ihtiyaç duymadan sana her şeyi anlatıyor. Ama sen hastanelik olduğunda hani bakıyoruz ya işte ona bakıyorlar tetkik falan. Tetkik yapılıp göründüğü zaman her şey için aslında çok geç. Bir şey göründüğü zaman tetkiklerle her şey için çok geç. Ama vücut sana yavaş yavaş o sinyalleri veriyor zaten. Yani diyabet olacağını zaten sen anlıyorsun. 40 yaşında zaten fark etmeye başlıyor vücudun. Bunun sana sinyallerini veriyor. Soğuk soğuk terletmeye başlıyor. Çabuk yorulmaya başlıyorsun. Uykusuzluk yaşamaya başlıyorsun. Birinin şu şikayetim var dediğinde sizi en çok korkutanlar. Valla ben ona hep kendimden örnek vererek gidiyorum. En çok eğer anlamsız yere hızlı kilo vermeye başladıysam ama bir anda
Dediğim gibi hiç hissetmediğim ağrılar hissetmeye başladıysam, iştahım yok yere kesildiyse ve bu dediğim gibi özellikle en önemlisi kondisyonum hızlı bir şekilde gerilediyse, mesela hiçbir şey yapmadığım halde merdiven çıkmam bozulduysa, kondisyonum gerilediyse, anksiyete yaşamaya başladıysam, anlamsız ama böyle hani duygu durum bozuklukları yaşamaya başladıysam, bunlar benim için alarmdır. Biri de size bu şikayetlerle gelirse dersiniz ki dikkat. Kesinlikle biri böyle bir şikayet söylerse bana, ben derim ki dikkat et yani. Gittim. O zaman işte git derim hekime. Git O zaman baksın sana derim yani. Neyin var neyin yok. Çünkü Kitaptan- altında bir şey olur. kesin. Kitaptan yola çıkarak yine bir reçete verelim mi? Olur tabii. İlk 7 günde yapılması gerekenler. İyileşmek isteyen birine ilk 7 günde bunları tavsiye ediyorsunuz. Şekeri kes. Saat 23'ten sonra ekranı kapat. Her gün 30 dakika tempolu yürü. Her gece 12-14 saat aç kalarak hücrelerini dinlendir. İlk iş sabah güneş gör. Öğlen ikinci sabah güneşini almayı unutma. Açıklamak ister misiniz? Kesinlikle. Şimdi burada insanlar şunu yanlış anlayabiliyorlar. Şimdi bir kere hastalandığımız zaman, bir kere sağlığımız bozulduğu zaman geri dönüşü yok değil. Vücut onarımla da, bakın Aziz Sancar biliyorsunuz, çok Evet. kıymetli bilim insanı. DNA tamir mekanizmalarıyla Nobel almış bir insan. DNA'mız dahil vücudumuz kendisini onarabilecek bütün mekanizmalara sahip. O oksidasyon dediğimiz hasarlara karşı koyacak antioksidan sistemleri, bütün mekanizmalara sahibiz. Sadece bunlara zaman vermemiz lazım. Bunların zamanı ne zaman? Onarım ne zaman olur? Onarım gece uyurken olur Ferda. Gündüz savaş kaç modunda yaşarız? Çünkü gözümüz açık olmak zorunda, uyanık olmak zorundayız. Kortizol etkisinde yaşarız. Gece de melatonin etkisinde tamamen tamire yönelik çalışırız. O yüzden en önemlisi uyku. Uyku şart. 1. 2. Güneş diyorum mesela. Güneş çok önemli ama yani altında cayır cayır saatlerce yanmak değil. Onu da çünkü çok yanlış anlaşılıyor. İşte ya efendim işte güneş kanser yapmaz, işte yok efendim falan, böyle şeyler de görüyorum. Hayır, güneş kanser yapar. Ne yapar ama? Güneşin içindeki UV ışığı yapar. UV DNA'yı kırar. En iyi bildiğimiz şeylerden biri. Biz hücrelerin DNA'larını kırmak için UV veririz hücrelere. Düşün işte o UV sana ne yapıyor? Deney yapıyoruz bununla ve kırıyoruz. Yani kırıp Doğru görüyoruz güneşlenme DNA'yı. ne o zaman hocam? 15 dakika, en fazla yarım saat kolların, sırtın, işte bacakların, yüzün açık bir şekilde, hani güneş kremi olmadan şöyle bir 12 Güneş yani banyosu. 11-1 arasında böyle bir güneş banyosu yapmak. Bu kadarı yeterli. Günlük bu kadar. Yani ama saatlerce yatarsan ya Allah korusun Bak kansere. ne diyor? Biz diyor kırmak için diyor onu Evet, kullanıyoruz. biz kırmak için onu Laboratuvarda. kullanıyoruz. Tabii laboratuvarda yaptığımız deneylerde hani DNA'yı mutasyon yapmak için DNA'ya biz Değiştirmek için. UVB, UVC gibi böyle ışıklar kullanıyoruz yani. Çünkü dalga boyu maalesef o DNA'yı parçalıyor, kırıyor ve mutasyon yapıyor. Aynaya değil kana bak diyor. İkinci bölümde konuşacağız. Bu programın bir ikinci bölümü olacak çünkü sığdıramayız bir bölüme hocayla. Ama ben birinci bölümü şöyle genetikçi tarafınızla bir tamamlamak isterim. O insan yaratılışı, yazılımı, içimizdekiler, işte çocuğun meydana gelmesi, işte bağırsaklarımızın boyutu falan derken bir genetikçiyi en çok şaşırtan vücutla ilgili. Valla beni en çok şaşırtan şey bu mekanizmanın bu kadar sorunsuz bir şekilde yıllarca dayanması ve ama yaşla birlikte bu mekanizmaların yavaşlaması ile birlikte bizim yaşlanmaya başlamamız ve fonksiyonlarımızı kaybetmeye başlamamız. Yani gençken olmayacak, yani gençken böyle canavar gibi onaran, her şeyi çok iyi yapan vücut bir anda sanki böyle bir şey oluyor. Belirli bir yaştan sonra burada bir hücre saati diyoruz biz buna aslında. Telomerler var biliyorsun. Hücre saati var. Ya hücreler sanki şunu söylüyor. Ya tamam, artık zamanımız geldi, bu genleri susturalım. Artık yaşlanmaya başlayacak genleri aktive edelim ve yaşlanmaya başlayalım diyor sanki. Beni en çok bu şaşırtıyor. O yüzden de yaşlanma şu anda bilim insanları arasında hastalık olarak adlandırılıyor. Ya bak, şu anda biz buna hastalık diyoruz. O yüzden şimdi longevity herkes o yüzden yanlış anlıyor. Longevity
anti-aging, Ölümsüzlük değil ölümsüzlük ya. Yani falan değil. düzgün yaşayıp sağlıklı bir şekilde Evet. emaneti teslim etmek bana Aynen, göre. Aynen öyle. Bizim için de bu. Ama bilimsel olarak bunlar da değil. Bilim insanları arasında longevity, yaşlanma bir hastalık olarak artık sınıflandırılıyor ve biz bu hastalığı nasıl çözeriz? Derdimiz şu anda bu. İkinci bölüme hemen bir soru daha bırakmak isterim. Bence çok önemli. Dedik ki aynaya değil kana bak. Kan bize ne söylüyor? Kan testleri yaptırıyoruz hepimiz ama orada işte hormonlar devreye giriyor. Bence çok önemli. İkinci bölümde bunu konuşacağız. Kimlik yaşınız sizi kandırabilir diyor. Enerji düşüklüğü hepimizde var ve bunu bir normal gibi kabul ettik. İkinci bölüme bunları aktarıyoruz ama Harikasın. ilk bölümde son söz yine sizin. Doğru yaşlanmak, güzel yaşlanmak elimizde Ferda. Yani sürünmek hiçbirimizin istemediği bir şey. Allah korusun. Herkesin en çok korktuğu şey belirli bir yaştan sonra. 30'larımızda bunu fark etmiyorduk ama şu an değil mi? Hissediyoruz bunu artık. O sürünme çok kötü bir şey. Çok. O yüzden olabilir, her şey olabilir. Yarın tık diye de ölebiliriz. Kanser de olabiliriz. Allah korusun. Her şey olabilir. Başımıza her şey gelebilir ama kazığı, eşeğini sağlam kazığa bağlamak diye biliyorsun. Tevekkül diye bir şey vardır bizde. Evet. Tamam mı? Yani tevekkülü de elden bırakmayacağız. Biz sağlıklı yaşamaya çalışacağız. Olabildiğince yaşlanmamızı daha böyle yavaşlatarak, daha böyle sağlıklı kılmaya çalışacağız. Çok önemli bir şey öğrendim sizden. 2 yaş insan ömründe çok önemli diyorsunuz. Doğru. Siz söyleyin hangi yaşlar onlar? Ferda, bir çalışma yapıldı, çok enteresan. İnsanların belirli bir yaşa kadar sağlıkla yaşarken, belirli bir yaştan sonra hastalıklarının neden daha fazla ortaya çıktığının aslında bize neden olduğunu söyleyen bir çalışmaydı bu. Genlerimiz belirli bir yaşa kadar çok düzgün çalışırken 40-45 arasında bir anda genetik shift, yani genetik bir değişiklik meydana geliyor. Ve bambaşka bir şekilde bir çöküş yaşıyoruz o yaşlarda. Bu birçok insanda görüntülenmiş. Ve bu ilk kırılma noktası. Oraya kadar çok iyi her şey. Genciz yani oraya kadar. Tamam, Her şey süper. çok iyi. Metabolizma çok iyi, her şey çok iyi ama o yaşa gelince pat bir şey oluyor. Genler bir anda böyle bir değişiklikle farklı çalışmaya başlıyor. Biri ilk o. İkincisi de 60'lar. 65, 68, 70'lere doğru. 5'leri falan kaçıranlar en azından 60'a bir Evet. baksın. Oraya kadar bir stabil bir durum var. Orada da böyle bir şey oluyor. Pat. İkinci bir çöküş İkinci geliyor. ya sanki orada bir alarm var gibi Ferda. Alarm. Yani biyolojik saatin alarmı bir 40'larda çalıyor. Bir de 60'larda çalıyor. Bir üçüncü var, o da 80'lere doğru. Orada da bir çalıyor. Ve daha sonra seni böyle yavaş yavaş, hani diyoruz ya 40'ta adam bir anda çöktü. Hep değil mi vardır? Ve adam ya hayır 60 yaşında bir anda çöktü. Ama o adam doğru şeyleri yapmış olsa o çöküş gelmeyecek. Gelmeyecek demesek de daha ileride gelecek. Daha ileride. İşte zaten longevity. Biyolojik yaşı Evet. öteye atmak. Öteye atma. Yine gelecek. Şu anki bilimimize göre, şu an bilgilerimize göre Öleceğiz. öleceğiz. Hala öleceğiz Ferda'cığım. Yapacak bir şey yok. Hala ona yapacak bir şey yok daha. Ölüme çare yok. Ama yaşlanmayı yavaşlatmanın çaresini artık biliyoruz. Yani o 40'larda gelen o alarm sana hop 55'lerde gelecek. Veya 60'ta gelecek. O 60'ta gelen alarm sana 80'de gelecek. 80'de gelen 100'de gelecek. İşte yüzü devirmiş olacaksın. İşte o zaman da yüzü Ama bu devirmiş da olacak. sürünerek bir yüz değil. Değil, normal. Gayet sağlıklı. Gayet sağlıklı bir şekilde yaşayacaksın o noktaya kadar. Size bir şey söyleyeyim mi Kaan Hocam? Ölebilmek bile artık bir mesele günümüzde. Evet, maalesef. Görüyorsunuz insanların halini. Evet. Modern yaşamlar bir de daha bireysel yaşamlar hayatlarımıza getirdiği için Doğru. ben hep diyorum bizler anne babasına bakabilen nesildik. Doğru. Nesliz de hala. Doğru. Ama bence bize bakan olmayacak, o yüzden longevity önemli. Kendinize iyi bakın. 2040'larda diyor, Türkiye'de de dahil dünyada en büyük sektörün yaşlı bakım sektörü olacağı söyleniyor. Yani biz de dahiliz buna. 2040-2050. Yani bu Y kuşağı yaşlandığı zaman yani düşenin Dostu olmaz. dostu olmaz durumuna geleceğiz. Ben bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Kendinize iyi bakmak zorundayız. Maalesef o yüzden en ileri sektör, en ileri bu yaşlı bakım ve longevity işte.
alanı. Bugün adı longevity, bu arada yarın Başka bir şey ne olur. olabilir. Ama önemli olan işte sağlıklı yaş almak. Hı hı. O kıymetli. Hiçbirimizde enerji yok. Böyle enerjimiz düşük ve bunu da normalmiş gibi kabul ettik. Ay diyoruz tamam 2 uyuyayım geçer ya da şunu yapayım şöyle olur. Ama kalıcı. Kalıcı. Niye enerjimiz düşük? Çünkü mitokondrilerimiz hasarlı. Mitokondrilerimiz özellikle belirli bir yaştan sonra mitokondriyal biyogenez dediğimiz hücrelerin içinde mitokondri diye bir organel var. Mitokondri. Senin karaciğerin gibi vücudunun o da bir hücrenin içinde bir organ. Bu ne yapıyor biliyor musun? Enerji üretiyor. Şimdi bu belirli bir yaştan sonra daha azalıyor. Her hücrede bundan böyle 200 tane 1000 tane falan var. O yavaş yavaş azalmaya başlıyor yaşla birlikte. Bir de yaşam koşullarıyla birlikte. Şimdi hücrenin enerjisi olmazsa doğru çalışır mı? Hücre çalışamazsa doku çalışabilir mi? Doku çalışamazsa organ çalışabilir mi? Organ çalışamazsa da sistem çöküyor. En önemli problemlerin başında bu mitokondriyal biyogenezin yavaşlaması, mitokondrilerin daha az çalışması. Şimdi NAD diyoruz ya, o işte NAD'lar ne yapıyor? Mitokondrilerin çalışmasını sağladığı için bu kadar kıymetli şu anda. O yüzden işte terapileri var bunun, NAD terapileri, işte onunla ilgili bir şey biliyorsun. Ya böyle damardan falan alınmalar doğru mu? Yani Sağ ol doğru hocam. diyemem. Çünkü onun da çalışmasını yaptılar. Damardan verdikleri zaman NAD'ı bir gün boyunca, bir gün 3 gün boyunca böyle kalıcı değil. Aktive oluyor. Sonra direkt eski haline dönüyorsun. Ne yapacağız peki onu aktif tutabilmek İşte için? onu egzersizle aktive tutacaksın. Egzersiz en iyi şey, en iyi yani mitokondrileri çalıştıran, işte o yorgunluğu alan. Hani insanlar egzersiz yaptıktan sonra diyor ya sabah spora gidiyorum bütün gün böyle fişek gibi. Evet. Neden? Dopamin yüklüyorsun. İşte dopamin, serotonin, endorfinler, işte bunlar mitokondrilerin de sayısının artmasını, mitokondrilerin de daha iyi çalışmasını sağlayarak sana ne yapıyor? Enerji yüklüyor. Harika. Vücudumuzda bizi sessiz sessiz öldüren bir durum var ama hiçbirimiz bilmiyoruz. Enflamasyon, vücuttaki sessiz yangın. Doğru. Vücudumuzda böyle bir durum olduğunu nereden anlarız? Bize nereden en çok işaret veriyor? Vallahi en Çoğu güzel... insanda da var. Var. Çok, sana bir şey söyleyeyim mi? Nerede? Modern insan bunu en iyi nereden anlar biliyor musun? Böyle beynin sanki böyle kafanın içine beton dökülmüş gibi oluyoruz ya. İşte o enflamasyon. İşte o beyin sisi denen şey. Hani böyle artık böyle hiçbir şey duymak istemiyoruz falan ya. Hani böyle bıkkınlık geliyor ya. Her şeyden. Hani o bıkkınlık var. O psikolojik olduğu kadar biyolojik de aynı zamanda. Çünkü şöyle düşün. Biyolojim çöktü. Ya psikolojim çöktü. Biyoloji çöktüğü zaman psikoloji çöker. Neden? Çünkü o psikolojini sağlayan şey hücreler yine. Hücrelerin ürettiği metabolizma ürünleri, hormonlar, doku faktörleri. Onlar karıştığı zaman metabolitler yerine bu hücrelerin çalıştıktan sonra çöpleri biriktiği zaman o çöpleri de doğru düzgün temizleyemediğimiz, uykusuzluk falan temizleyemediğimiz zaman ne oluyor? Hücreler artık çalışamıyor. Bağlantılar yavaşlıyor. Beynindeki bağlantılar. Dolayısıyla ne oluyor? Düşünemiyorsun, kaygıların artıyor, katlanamıyorsun. İnsana tahammül edemiyoruz. Cümlemizin altında bu mu yatıyor? Anladın mı? Bunun altına enflamasyon yatıyor işte. Yani çünkü biz her şeyi psikolojik diyoruz ya. İşte o oldu psikolojik. Aslında biyolojik. Aslında hepsinin altında biyolojik tetikleyiciler var. Yani insanın bağırsak sağlığını düzeltiyor adam. Probiyotikler kullanıyor sadece. Bununla ilgili çalışmalar var. Sadece omega kullanıyor adam. Depresyon ortadan kalkıyor. D vitamini kullanıyor. Depresyon ortadan kalkıyor. Magnezyum kullanıyor. Depresyon ortadan kalkıyor. İnanabiliyor musun? Adam zannediyor ki ben depresyona girdim. Ne işte işim kötü gidiyor. Hayır abi. Magnezyum bitmiş adamın vücudunda. Sadece. D vitamini kalmamış adamın vücudunda. Metabolizma çalışmıyor. Çalışmayınca da yani bir robot gibi düşün. Yağı bitiyor ya. Ya bu takviyeler de şimdi modern insan tamam anladık. Bunları artık mecbur. Tamam. Evet. İsterse bunu ne bileyim düzgün beslenmeyle de alabilir. Mecbur değiliz. Değil miyiz? Değiliz. Mecbur. Tamam. Değiliz. Ya ben şunu diyorum. Omega, magnezyum, işte ıttırı bıttırı aklınıza ne geliyorsa gelirse hepsini koyun. Evet. Şimdi biz onları her gün sabah akşam hocam almak da bir mesele. Kesinlikle. O da bir disiplin gerektiriyor. Kesinlikle. O da bir stres yüklüyor vücuda. Kesinlikle. Sağlık yapacağız? anksiyetesi de yaratıyor aynı zamanda. Hasta gibi sürekli ilaç alıyoruz. Evet. Şimdi şöyle düşün ama. Sıkıntımız şu. Aslında
tabii ki mecbur değiliz. Beslenmeyle bunu Evet. sağlayabilir miyiz? Sağlarız. Beslenmeyle tabii ki yeşil sebzeleri, bitkileri doğru düzgün tüketirsek, doğru yağları alırsak, kaliteli gıdaları kullanırsak, basit şekerlerden, rafine şekerlerden uzak durursak, proteinle beslenirsek bunlara ihtiyacımız kalır mı? Kalmayabilir. Ama bunun 1950 yılında, bundan 50 sene önce yapılan tarımla bugünkü tarımda çıkan ürün aynı kalitede değil. Sıkıntı orada başlıyor. Daha kofti. Tam var ya hani kofti ürünler ortaya çıkıyor. Bir işte gluteni daha yüksek, lif oranı daha düşük, bitkiler ortaya çıkıyor. Ya da bir şeyden bir tane yedin mi yeterli Evet, oluyor. aynen. Yetmiyor şimdi. Magnezyumu düşük oluyor. Çünkü bitki nereden alacak magnezyumu Ferda? Topraktan alacak. Toprakta bittiyse magnezyum nereden gelecek buna? Doğru düzgün gübre kullanılmazsa, nitrat alamazsa bitki nasıl protein yapacak? Nasıl pigmentler ortaya çıkacak? Nasıl doğru düzgün fotosentez yapacak ve besin öğelerini bize üretecek? Üretemiyor. İşte o yüzden biz buna muhtaç, bu yüzden kaldık. O yüzden hepimiz yok D vitamini eksik, yok bilmem ne eksik, yok işte magnezyum. O yüzden yok çinko eksik. Çinko eksikliği çıkıyor ya. Böyle bir şey var mı? Çinko, selenyum, çinko. Ya bunlar toprakta en çok bulunması gereken mineraller ya. Niçin bunlar eksik olur? İşte nedeni bu. Ya vah kibinden vah. Ya daha yeni öğrendim. Ağzımda böyle bazen çok sık çıkıyor benim aftlar falan. İşte o eksiklik içeride çinko mu dedi doktor, selenyum mu dedi. Çinko, selenyum. Biri işte. Saçların dökülmesi ya. Millet diyor ki ya saçı patır patır dökülüyor. Ya niye dökülüyor? Ya hiçbir nedeni yok. Çinko eksikliği. Ben şeye de çok inanmıyorum. Şimdi tamam besinlerden alalım. Hadi takviyeye başvurmayalım. Ya nereden buluyoruz? Organik diye güvendiğim bile organik değil. Böyle bir sahtekarlık çağında hem de nasıl? Mecbur kalıyoruz, gidiyoruz, alıyoruz. Yani takribi ne kadar kullanılmalı bu takviyeler? Birine başladık mesela. Daha da kötüsü var Ferda. Yani biz takviye kullanacağız diye kullanıyoruz. Takviyelerin ne kadarında o takviyeler var? Onu bile bilmiyoruz. O da ayrı bir O da ayrı bir dünya. Yani hani bana diyorlar ki hocam bana önerir misiniz? Ya ben kimseye bir şey önermem mesela, anladın mı? Ben öneremem abi. Ben güvenemiyorum ki, sana nasıl önereyim yani? Anlatabiliyor muyum? Doğru. Şimdi ama hakikaten böyle şeyleri var. Diyeceksiniz ki hiç mi iyisi yok? Var. Nasıl? Üçüncü taraf laboratuvar sonuçları olan belirli standart etiketleri olan ürünler oluyor. Onları daha çok vallahi herkes, biz bilgi ortaya koyacağız. Siz de vallahi gidip kendinize göre, bizden öyle öneri bir şey önerdiklerim zararı olabilir elbette ama tabii ki. Artık o kadarını da herkes kendi düşünecek. Aynen. Hani bazı sağlık dünyasının ikiye ayrıldığı konular var ya, ben diyorum ki yayıncılar bu konularla ilgili ortaya koyar. Artık gerisi sizin kendi araştırmanızda, aklınıza yatıyorsa yatmıyorsa orada biz bir şey yapamayız hocam. Kesinlikle sana katılıyorum. O yüzden de zaten bir şey ben önermeyi zaten doğru bulmuyorum ama kullanacaklarsa da dediğim gibi böyle hepimizin elinde ChatGPT var ya. Geçen gün hanım bana dedi ki bu 2 tane güneş kremi. Dedi ki hangisini alalım? Şimdi ben bilen adamım ya. Tamam da ben inciyi okuyup arkasında yazan içerik listesini okuyup falan, yani makine miyim ben? Değilim. Aldım telefonu, ChatGPT ile tak tak çektim. Dedim ki yeni nesil UV filtresi olan, daha zararsız UV filtresi olan hangi ürün? Dedi ki şu ürün. Ötekinde şu var. Onlar biraz sıkıntılı. Onu değil bunu. Bu kadar. Sen de bakacaksın, ChatGPT'ye çekeceksin. Diyeceksin ki bu ürünün standartlara uygun üretim koşulları, standart raporları var mıdır yok mudur? Sor kardeşim, ChatGPT söylüyor yani zaten. Bu kadar basit. Al bitti gitti yani. Aynaya değil kana bak. Aynaya değil kanına bak diyor. Evet. Kanımız yaptırdığımız bir test. Bize her şeyi söylüyor mu? Yani ben bir kere çok ayıldığım zamanlardayım. Bu hormonlar neymiş hocam ya? Yani vücudun maestrosuymuş meğer. Evet, doğru. Erkekte de kadında da, hatta geçen çok kıymetli bir dostumla konuşuyoruz. Erkeklerde de bu antropoz yok diyoruz falan. Ya bizim de hormonlarımız var. Tabii, olmaz mı? Testosteronun 300'ün altına insin, fonksiyonel testosteronun bağımsız kanda gezen bağımsız testosteronun belli bir seviyenin altına girsin ve bak nasıl depresif oluyor o adama, ne oluyor bak bir izle. Yani dolayısıyla hormonlar maestro.
Dolayısıyla longevity'nin Hı hı. bir şeyi de ne biliyor musun? Çok önemli. Bir basamağı da check-up'lar. Doğru zamanda, doğru herkesin bir kere zaten ne derler ona? İyi bir avukatın, iyi bir imamın, İyi iyi bir doktorun. doktorun olacak abi. Tamam mı? Tamam. Bu üçünü de bulacaksın. İyi bir doktorun olacak. Tamam mı? İyi bir doktorla diyeceksin ki kardeşim sen benim şeyim böyle yılda bir kanıma bir bak. Nedir ne değildir, neyim eksik, neyim gedik, neyim kötü gidiyor bir. O sana söyleyecek zaten. Tamam. Dolayısıyla kanında özellikle longevity açısından önemli olan fonksiyonel hekimlerin bugün kullandıkları paneller var. Daha böyle ileri paneller. Böyle sadece LDL, HDL falan değil. Kolesterol değil. İşte high sensitive CRP gibi efendim interleukinler gibi böyle farklı homocystein gibi Onu da yeni öğrendim. Tabii, Meğer ne önemliymiş. Tabii ürik asit gibi böyle bir takım şeylere bakılan başka paneller var. O paneller neyi gösteriyor biliyor musun? Vücuttaki enflamasyonu gösteriyor. Enflamatuar yanıtı gösteriyor. Yani vücudunun yangınını gösteriyor. Yangın çıkıp orman gittikten sonra yukarıdan çektin mi zaten simsiyah yer görürsün. Tamam. O basit testler o simsiyah yeri gösterir sana. Çok geç. Sen küçük yangınları görmek için o testleri yaptırman gerekiyor. O yüzden de bazı hekimler o testleri yapıyorlar. Onları yaptırıp senede bir bakacaksın ne durumdayım kardeşim ben diye. Araba bakımı gibi işte. Kesinlikle. Ya araba ben diyorum bak mesela genetik testler var. Söylüyoruz mesela ya genetik test yaptırın diyoruz mesela. Evet. Gayet güzel. İnsanın yol haritasıdır. Nerede nasıl yaptıracaklarını bilmiyor ama insanlar Kaan Hocam. Yani evet biraz öyle bir problem var. Uzmanlara danışabilirler işte yani. Sonuçta uzmanlara danıştıkları zaman yani bizlere söyledikleri zaman ne yapayım nereye gideyim dedikleri zaman söylüyoruz biz şuraya gidin buraya gidin diyoruz. Ama durum şuna geliyor ya o ne gerek var hocam diyor tamam mı? Yani yılda bir kere kan testi bile ya ne gerek var diyor. Ama arabasına her yıl kaskosunu yaptırıyor. Arabasının bakımını kaçırmıyor ve bununla övünüyor. Ya bu arabadan daha mı kıymetsiz ya Ferda? Şu Olur mu arabadan ya? Ya daha olur mı mu? kıymetsiz ya? Ya ben bunun için arabama kasko yaptırmam. Ben bunun bakımını yaparım ya. Bırak yani. Kesinlikle. Aslında beyin vücudumuzda en son yaşlanan mı? Aslında beyin çok kuvvetli bir organ. Evet. O 70 yaşında bir beyin 30 yaşında gibi olabilir mi? olabilir. Olabilir. Daha bile genç olabilir. Allah Allah. Ama nasıl? İyi bakarsan. Yine iyi bakarsan. Çünkü beyin biliyorsun sinir hücreleri çok az bölünebilen. Hatta bölünme kapasitesi çok düşük hücreler. Ama yıllar boyunca 100 yıl, 150 yıl dayanabilecek kadar öyle organize olmuşlar. O şekilde. Ama sen buna iyi uyumadan, doğru yakıtı vermeden, stres yükleyerek bakarsan işte o zaman çok hızlı yaşlandığını görürsün. Bir de insanlar şunu yanlış anlayabiliyor bak bu da çok acayip. Her organ aynı şekilde yaşlanmıyor. Aynı hızda değil. Yani bu kolunla bu kolun aynı hızda yaşlanmıyor. Aa. Evet. Karaciğerinle kalbin aynı hızda yaşlanmıyor. Organların da yaşı var. Kalbin daha genç olabilir. Böbreklerin daha yaşlanmış olabilir biyolojik olarak. Beynin hepsinden daha genç olabilir diğer organlarına kıyasla. O yüzden biz organ yaşına da artık yavaş yavaş diyorum ya. Organların hepsinin bir yaşı var Evet, yani. o yüzden diyorum ya biyolojik yaş bizim için çok önemli. Longevity deyince herkes diyorum ya şey anlıyor. İşte egzersiz yap, spor yap. Ne farkı var ki? Değil arkadaşlar. Biz organ yaşlarını da hesaplayabiliyoruz. Organ yaşlarını da tahmin edebiliyoruz. Bunların üzerine de planlar, programlar yapıyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Geçen gün çok sevdiğim bir hoca paylaşmış Twitter'da. Tamam. İşte diyor ki longevity ile alakalı şimdi dünya biliyorsun longevity ile çalkalanıyor. Evet, evet. Dünya çalkalanıyor. Şimdi ben geçen gün şey yazmışım. Longevity uzmanı yazmışım. Tamam mı? Kendime öyle bir şey söylemişim. Yani öyle diyorum ya longevity ile ilgili kitap yazan genetik uzmanı olan adam ne diyecek? Ne diyecek yani? Ne diyeyim birader? Neyin ya? uzmanı olayım? Neyin uzmanı olayım? İşte uzmanlık uydurmayın. Ya dünyada longevity diye bir bilim var artık. Ya bırakın. Artık böyle bir o uzmanlığı bu uzmanlığı ya yok efendim ya dünyadaki tek uzmanlık iç hastalıkları uzmanlığı değil. Artık dünyada yeni uzmanlıklar var. Genetik alanı öyle bir gelişiyor ki artık immünoterapiler, kök hücre terapileri öyle bir gelişiyor. O kadar farklı uzmanlıklar ortaya çıkacak ki
böyle hızla Evet. bu aklımız şaşacak. Ya Canan Hoca diyor ya, hücreye bakın hücreye Evet. diyor. Yani artık diyor bazı şeylere bakmak çok Hücre demode. Ya bak, hücre uzmanlığı, sitoloji diye bir bilim var. Longevity de artık bir bilim oldu işte. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi şu anda peptit ayrı tarafından gidiyor. Protein ayrı taraftan gidiyor. Genetik ayrı taraftan gidiyor. Moleküler biyoloji ayrı taraftan gidiyor. Klinikle karıştırılıyor. Her şey klinik değil. Yani her şey böyle hekimler biraz öyle anlıyorlar. Hep böyle klinik, doktor, hasta falan, öyle bir şey yok. Ve sonunda ilaç. Ve sonunda ilaç. Öyle bir şey yok. Dünyada artık kırılımlar var. Doğru. Artık sağlıklı yaşam kırılımı var artık. İnsanlar sağlıklı yaşıyor. Biohacker'lar var Ferda. Biohacker. Vereceğiz. Bak tam oraya açtım. Buyur. Bir reçete vereceğiz şimdi o zaman. Tam da yeridir. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim Kaan Hocam. Çok fazla longevity ile evet ilgilenen var ama bana göre genetik bilimiyle o kadar iç içe bir şey ki bence doğru bir yerden devam ediyorsunuz. Tamamen o. Tamamen o. genetik. Moleküler. Bugün bak, ben izliyorum, bir sürü sevdiğim ve takip ettiğim hekim arkadaşım var. Mucize diye paylaştıkları bütün şeyleri biz 10 sene önce laboratuvarda hücrelere uyguluyorduk ya. Bugün mucize ya. Evet tamam, bugün hastalara uygulanmaya başladı. Biz bunları 10 sene önce Biliyorduk laboratuvarda zaten. hücrelere uyguluyorduk. Şimdi bugün klinik çalışmalarla artık insanlara uygulamaya çalışıyoruz. Ve bunların hepsi mucize oluyor. Şu anda kullanılan bütün terapiler moleküler biyolojinin ürünleridir ya. O kadar basit. Kitap bir daha göstereyim mi? Lütfen. Göstereyim. Bu kadar anlattıktan sonra bir daha Aynen göstereyim. öyle. Hayır, insanlar şunu zannediyorlar. Yani bir günde böyle tık Hayır, öyle hastanede bir şey böyle yok. şey oluşuyor. Böyle doktorlar oturmuşlar, böyle bir anda böyle moleküler böyle ilaçlar geliştiriliyor. Hücreler böyle var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz laboratuvarda bunları yıllardır çalışıyoruz. Ya dirseklerimiz çürüdü. Pipet yapmaktan karpal tünel olduk. Parmaklarımız ağrıyor. Bırakın Yani da longevity konuşayım bırakın da diyor. konuşalım, bırakın da anlatalım, bırakın da üretelim. Haklısınız. Şimdi bir rutin vereceğiz. Arkasını siz getirin ama ben sadece birkaç örnek vereceğim. Bir yaşam biçimi aslında anlatıyor kitapta. Bir uyandık. Evet. Telefon asla yok. Evet. Ya uyandık, aldık. Yok. Kim aramış, kim yazmış? Yok. Yok. Bir bardak su artı tuz. Gece kaybettiğini yerine koy diyorsunuz. Nasıl yapıyoruz bunu? Şimdi ben şöyle diyorum. Mesela günlük mutlaka bir mineral suyu her insanın tüketmesi lazım. Tamam. Neden? Çünkü dediğim gibi neyi alamıyoruz dedik? Magnezyum yok, doğru tuzlar yok. Tuzumuz bile rafine tuz. Yani bak, Canan Hoca gene orada Ya, şey yapacak. Anlıyorum Eli hep. öpülesi insan değil mi? Evet, eli öpülesi insan. Orada bile diyor ki ya kaya tuzu, tamam mı? Veyahut da deniz tuzu. Neden? Çünkü orada diğer mineralleri de barındırdığı için en azından oradan mineralleri alırız. Topraktan Gerçek bir kaya alamadıklarımızı. tuzunda 86 mineral varmış, düşünün. Evet. Şimdi o mineralleri de al ve bunlardan bazıları esansiyel mineraller. Yani bitkilerden alamayacağın kadar esansiyel. Direkt inorganik çünkü bunlar. Dolayısıyla bir mineral suyu mutlaka tüketilmeli her gün. Ki Suyun içine uyandıktan sonra. tabii uyandıktan sonra da olabilir, gün içinde Gün de olabilir. Peki. Ama uyandıktan sonra mutlaka, benim zaten kürüm şudur. Ben limon, zeytinyağı ve su. Yani çünkü tansiyon hastaları olabiliyor. Onlar tabii. tuz yok. Onu da kardiyologlar konuşsun, bilemem. Ama mutlaka bu kürü ben yaparım sabah. Ki o benim metabolizmamı aktive eder. Birincisi. Çünkü su bizim metabolizmamız demektir. Su dünyada bulunan en iyi solvent, çözücüdür. Bu olmadan kimyasal reaksiyon olmaz. Bunu kullanırım. 2, güneş. Her zaman güneşe çıkmak. Neden? Çünkü kalktığın an kortizol seviyesi yüksektir. O sebeple zaten uyanırız. Güneşle karşılaştığımız zaman bu ekstra bir uyan sinyalidir. Vücudu güne hazırlama sinyalidir. Açalım pencereyi. Ve bizi rahatlatır. Psikolojimizi daha böyle, anladın mı? Biraz bir güne böyle hazırlar. O yüzden sen kalktın, eline aldın telefon, hop güne neyle başladın? Yine ne olmuş? Bak dün ama bak yine kaza bilmem. Ne oldu? Kortizolun zaten yüksek. Biraz daha yükselttin. Su da içmedin. Hiçbir şey yapmıyorsun. Güne öyle başladın. Aç karnına kahveyi de içtim. Al sana enflamasyon. Al sana Duyuyor enflamasyon. musunuz? Ve bunu kronik yapmak çok kötü. Her günde böyle yaşıyorsun. Sonra ne oluyor? Bir gün hop
Ya benim midem çok kötü ağrıyor. Ya ben bir gideyim doktora da ne oldu diye bakayım. Sonra bir gidiyorsun doktora, hop gastrit olmuşsun. Ya da diyor ki reflüm var, al mide koruyucuyu. Onun da sonu gelmiyor. Evet, tabii. Allah korusun mide kanserine kadar Tabii. iş gidiyor. Aynen öyle. Sabah uyandık, yüzümüzü soğuk suyla, böyle bir şok etkisi. Bazen böyle sıcak suyla yıkıyoruz kışın falan. Evet tabii Üşüdüğümüz için. uyanmak için. Kısa bir soğuk duş olabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Bunlar yani böyle aslında kendimize hackliyoruz. Doğru Aynen. mu? Biohacker'lar zaten bu. Şimdi 3 tane biohacker var. Bir tane birinci tipi benim gibiler. Hücreleri, Hı hı. moleküler seviyede hackleyenler. Evet. Yani DNA değiştirenler. Bitkide, hayvanda, nerede olursa. Bu zaten bu işin bilimi. İkincisi var. Evinde bizim gibi deney yapıyor kendi üzerinde. Hiç kimse denemesin bu arada evinde kendi üzerinde deney. Hı hı. Üçüncüsü var. Zaten konuştuğumuz şey o. Evet. İşte böyle sabah su içerek, hormonlarını dinleyerek, sirkadyen ritmine göre yaşamaya çalışarak, kendi bünyesine göre genetik yatkınlıklarına göre beslenerek, genetik yatkınlıklarına göre spor yaparak ve kan değerlerine göre önlem alarak bu tarz kendini optimize eden insanlar var. İşte bunlar biohacker ve dünyada şu an bunlar o kadar fazla ki. Doğru. Yani Amerika falan zaten şu anda bu insanlarla böyle işte Brian Johnson biliyorsun. Evet. Nasıl ünlü olduğunu biliyorsun yani. Evet, tamamen kafayı buna takmıştım ama bir şeyde bu kadar takıntılı Tabii olmak o da doğru. Evet, o kadar Değil ama çok O basit hayatımıza uygulanabilir. Yani gün içinde 8-10 bin adım atmak hiçbirimize zor gelmemeli. Gelmemeli. Sabah açtın, telefonu almadın, aç karnına kahve içmedin, Aynen. bir rahatladın, bir gün ışığına çıktın, bir şükrettin değil mi? Çok Aynen, basit çok şeyler. basit şeyler var. Hepsi zaten bu kitapta yazıyor. Zaten okuyan arkadaşlarım söylüyor. Ya hocam bu kadar basit miydi bu iş diyorlar Evet, ya. bu kadar basit. Evet yani bu kadar basit yani. Yani adama diyorum ki şekeri diyorum bırakın. Basit şekeri bırakın. Bir ay sonra diyorum gelin konuşalım tekrar. Evet. Bana diyor ki beynimiz nasıl çalışacak o zaman? Şimdi yani Yediklerimizde şeker var zaten. var yediklerinde şeker var merak etme sen ya. Ya var o yani o yediğin bitkide var o şeker. Sen kafana takma. Bir de Bize yalan söylediler diye çevireceğim o şarkıyı. Bana aynen yalan ya, söylediler. bize yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Neden? Çünkü bunların abi satılması lazım tabii yani bunların Tabii. ya. Şimdi ben artık bunun reçetesini vermeyeceğim. Kusura bakmayın. Kitabı alın, okuyun. Dediniz ki ben bir aylık bir kendimi çok basit yöntemlerle bir gençlik planına dahil etmek istiyorum. Sayfasında söyleyeyim. Alın kitabı. Sayfa 134'te Kaan Hocam zaten 30 Aynen. günlük o planı anlatıyor sizlere. Herhangi bir para ödemeyeceksiniz bunun için. Çok basit uygulanabilir yani, çok şeyler. basit uygulanabilir. Ya şu kahveden daha ucuz biliyorsun. Kesinlikle. Ne kahvesi ya? Kahvenin yarısı kadar falan herhalde. Bilmiyorum tam. Yani anladın mı? Hani o kadar artık şey ki ulaşılabilir şeyler ki bunlar. İnsanlar sağlıklı yaşamayı Ferda böyle pahalı bir şey zannediyorlar. Hayır asla. Ya bakın sağlıklı yaşamak gerçekten pahalı bir şey değil. Bu tamamen zihinsel bir mesele. Bu sizin kendinize yatırım yapıp yapmak istemediğinizle ilgili bir meseledir. Bu kadar basit. Hem bedenen hem hafıza olarak yine bakınız Canan Karatay hala program yapıyoruz biz ve inanılmaz bir hafızası var. Bak Tabii. bir tane hatırlayamadığı bir şey yok. Yaşı da 83 hocanın bildiğim kadarıyla. Evet, aynen öyle. 70 yaşında bile kendini 30'unda hissedebilirsin diyor. Biz bugün bu programları niye yapıyoruz? İleride hepimizin gideceği yaşlar belli. Biliyoruz ki hepimiz o emaneti teslim edeceğiz ama Aynen. sürünerek ölmek istemiyoruz. Aynen. Bunun örneklerini çokça görüyoruz. Aynen öyle. Değil mi Aynen, hocam? Aynen öyle. Elimizden geleni yapıyoruz Ferda'cığım. Yani hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Bir sıfırdan iyidir. İyidir. Biz o biri seçtik. Yani sıfırı seçenler bizi bazen eleştiriyorlar. Yani amaç sadece uzun yaşamak değil, kitapta olduğu gibi sağlıklı yaşamak, zihni güçlü tutmak, çökmeden yaşamak, vücudun alarmlarına dikkat etmek. Kesinlikle öyle. Bir de kitabı almak mı diyeyim? Kesinlikle. Yani kitabı alsınlar. Hatta bir şey söyleyeceğim ya kitabı ister alsınlar ister almasınlar zorlamayalım kimseyi de yani. Almaya da bilirsiniz ama lütfen şunu bilin. Sağlıklı yaşamak zengin işi değil. Bu longevity şu an ünlü oldu. Evet hepiniz böyle şüpheyle de bakıyorsunuz. Ya gene ne kitleyecekler bize diye. Ya bir şey kitlemiyor kimse. Burada
sağlıklı yaşam reçetesi var. Sağlıklı yaşlanmak istiyor bu Aslında insanlar. uzun yıllardır üstü yalanlarla Evet. örtülenleri ortaya çıkaran bir bilim dalı. çıkartıyoruz. Ve insanlar hastalanmadan, hastanelere düşmeden, o koridorlarda sürünmeden, bakın kim olduğu önemli değil. Hastane koridorlarında muhtaç kalmadan, ailenize muhtaç kalmadan ayakta durabilmeniz için çaba sarf ediyoruz. Ki neden biliyor musun? Ben bu işe kendim için başladım Ferda. Yanlış anlama yani. İnsanlara o longevity çok... Valla hocam da hiç yaşını bir de- göstermiyor. Bir de muhteşem, hani şey gibi değil. Longevity şeyi geldi. Dur ben öyle moda şeyi de değilim. evet, Moda evet. ürünü de değilim. Ben kendim bunu yaşıyorum. Bunu kendim yaşıyorum. O yüzden her zaman söylüyorum. Yemeği çok mu kaçırdın? Çok mu kaçırıyorsun? Hop dur. Uykunu uyuyamıyor musun? Hop dur. Egzersiz yapmıyor. Bak gösterdim sana şurada egzersiz Çok basit. geçen Birinci programda. bölümde var, izleyin. Birinci bölümde egzersiz. Yapamıyor. Çok kolay ya. Ben şimdi mesela hesabımda egzersizler paylaşıyorum. Hiçbir şey olmadan egzersiz, cime falan hiçbir şeye ihtiyacın olmadan yapabiliyorsun bunları. O yüzden bu insanlara şunu söylemek en güzeli bence. Kendiniz, vücudunuz en kıymetli hazineniz. Tek varlığımız. Bak arabamız, evimiz, eşimiz, dostumuz hiçbir şey bizim değil Ferda. Her şey sonlu. Evet, bunu da biliyoruz ama şu beden var ya, bu bizim her şeyimiz. Buna dikkat et diye bunu yazmışız. Kendim için yazdım bunu da. Ve ben bunu uyguluyorum. Kendime de dikkat ediyorum. Allah'a şükür de gayet Aman iyi gidiyoruz. herkese sağlık, sıhhat diliyoruz. Hastalara şifa dileyelim. O noktaya İnşallah, gelmeden de ne olur inşallah. kendinizi bir dinleyin, vücudunuza kulak Elimizden verin. geleni yapalım Ferda. Elimizden Kesinlikle. geleni. Bu derdimiz bu. 1-0'dan iyidir. 0'ı seçme kardeşim. 1'i seç. Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu'nu ağırladık. Çok teşekkür ederiz hocam. Yine yeniden görüşmek dileğiyle. Yine görüşürüz değil mi? Bu kadar uzun Her zaman. ara koymayalım Evet, artık. evet yani 5 sene geçmedi. Yani benim emekliliğimi görmeyelim Ferda. Emekli olurken Aynen, artık böyle. Aynen. Efendim sağlıklı, sıhhatli günlerde buluşalım. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.